Hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar hayallerine kolayca ulaşırken neden bazıları yerinde sayar? Bu videoda istediğin ve hayalini kurduğun hayata sahip olmak için ihtiyaç duyduğun ve seni başarıya götürecek bilimsel sırrı keşfedeceksin. Çekim yasasını farklı yerlerden mutlaka duymuşsundur. Hayal et, olsun gibi algılanan bu yasaya şüpheyle yaklaşıyor çoğu insan. Neden? Çünkü bilimsel temelini bilmiyor. Bu yasayı duyduğu kişi veya yer de bilimsel temelini ya anlatmıyor ya da kendileri de bilmiyor. Bu yüzden de çekim yasasının bir saçmalık olduğunu düşünüyor. Şimdi ise sen bunun bilimsel ve mantıklı açıklamasını öğrendikten sonra hayatın bir daha eskisi gibi olmayacak. Çekim yasasının bilimsel temelini bilmediği için şüpheyle yaklaşan kişi, sorgulayan ve acaba diyen kişi çalışmalarından bir sonuç alamıyor. Çünkü bu yasadan şüphe edip ve acaba diye sorguladığımız sürece asla sonuç alamayız. Bu videoda çekim yasasının bilimsel sırrından bahsedeceğim. Öncelikle evet, aslında çekim yasasının temeli hayal et olsundur. Çünkü her şey önce hayalde var olur. Hayal olmayan hiçbir şey yoktur. Her şey önce hayal edilir, şekillenir ve sonra hayatta karşımıza çıkar. Bugün kullandığımız her şey, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, robotlar, arabalar, uçaklar, hayatımızın her alanında kullandığımız şeyler bir zamanlar birinin hayaliydi. Evet, o hayal etti, tasarlandı ve hayatımıza girdi. Başarılar, zenginlikler, buluşlar, icatlar, aklınıza ne geliyorsa hepsi önce hayaldi. Çekim yasasının bilimsel sırrı nedir peki? Beynimiz mucizevi mekanizmalara sahiptir. Çekim yasasının bilimsel sırrı da beynimizde yer alan bir mekanizmada gizli. Bu mekanizmanın adı retiküler aktivasyon sistemi. Buna kısaca RAS diyeceğim uzatmamak için. Bu mekanizma herkeste var, onda var, bunda var, sende yok diye bir ayrım yok. Hepimizde retiküler aktivasyon sistemi var. RAS beyin sapında yer alan bir sinir ağıdır. RAS beyne gelen bilgileri süzerek hangi bilgilere odaklanmamız gerektiğini belirler. Yani bu sayede çevremizdeki milyonlarca uyaran arasından sadece önemli olanlara dikkat etmemizi sağlar. Belirli bir hedefe veya niyete odaklandığımızda RAS bu hedefle ilgili ipuçlarını ve fırsatları daha fazla fark etmemizi sağlar. Ne demek istiyorum? Birkaç örnekle açıklayayım. Sürekli kırmızı bir araba düşünürsek dışarı çıktığımızda kırmızı arabaları görmemiz kolaylaşır. Ya da kalabalık bir ortamda bulunduğunda birçok ses, koku ve görüntüyle karşılaşırsın. Ancak RAS, senin adının geçtiği bir sesi veya ilgilendiğin bir konuyla ilgili konuşmaları fark etmeni sağlar. Mesela eğer kendini sevilmez, değersiz, başarısız biri olarak görüyorsan, RAS sistemi yaşadığın hayatın içerisinden sana sevilmediğin, kendini değersiz hissettiğin, başarısız olduğun durumları arar, bulur ve sana sunar. Bu nasıl olur? Retiküler aktivasyon sistemi, beynin eylemlerimizi düzenlemede, hedef ve amaç belirlemedeki önemli rolü sayesinde. Retiküler aktivasyon sistemi şunu yapıyor. Odaklandığımız şeyi elde etmemiz için bilgileri filtreleyip bizi o amaç doğrultusunda yönlendiriyor. Bunun mantığını şöyle açıklayayım. Bir alışveriş sitesinde siyah renkte medium beden 600-700 TL aralığında olan elbiseleri filtrelersen karşına sadece bu bilgilere uyan elbiselerin çıkması gibi retiküler aktivasyon sistemi de odaklandığın şeyi elde etmen için bilgileri filtreler. Nasıl çalışıyor bu retiküler aktivasyon sistemi? Daha geniş bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki bir araba almaya karar verdin, markaları araştırıyorsun ve belki de bugüne kadar hiç düşünmediğin bir markada karar kıldın. Sonra ne olur? Televizyonda, YouTube'da, internette gezinirken, yolda giderken sürekli o marka arabayı görürsün. Çevrendeki bazı insanların bu marka arabayı kullandığının farkına varırsın. Her yerde o marka arabayla karşılaşırsın. Bu RAS aktivasyonu sayesinde olur. Aslında o marka araba hep oradaydı. Almayı düşünmeden önce birçok kez yanından geçmiş olabilirsin ama sen almaya karar vermeden önce hiç dikkat etmemiştin. Sen RAS sistemine bu araba markasının bilgilerini filtrelettin, odaklandın ve RAS da bu bilgiler ışığında o marka arabayı karşına çıkardı. RAS böyle çalışır. Karar kılıp çok istediğin, odaklandığın şeyleri hayatının her alanında karşına çıkarır. Bunu şüphe etmeden, inanarak, sorgulamadan ve acaba demeden dene, çalıştığını ve doğruluğunu göreceksin. Bir şeyde karar kıl, odaklan ve hayal et, sonunda o şeyin hayatına girdiğine tanık olacaksın. Dikkatle bakarsan, bolluk ve bereketten bahseden ona sahip olur. Fakirlik ve yoksunluktan bahseden ona sahip olur. Başka yolu yoktur. Hasta hissedersen daha fazla hastalanırsın, mutsuz hissedersen daha fazla mutsuz olursun. Dünya ile ilgili negatif düşüncelere sahipsen, beynin negatifliklere odaklanarak olumsuz şeyleri kuvvetli şekilde algılayarak seni derinden etkiler.
Kısaca neye odaklanırsak hayatımızda onu çoğaltırız. Çekim yasasının bilimsel temelini ve nasıl çalıştığını öğrendiğimize göre nasıl kullanabileceğimize bakalım. Burada sihirbazlık yok, şakkadak istedim oldu yok, hokus pokus diye bir şey yok. Beynin mucizevi sistemlerinin farkındayız ve onları kullanıyoruz. Odaklan, tek bir şeye sürekli odaklan, defalarca odaklan. Birkaç defa yaptım olmuyor diye vazgeçme. Odaklan, sürekli odaklan. RAS sürekli aktif olsun ki hayatında odaklandığın şeyle ilgili bilgiler ve görüntüler sürekli aksın. RAS sürekli aktif olsun ki odaklandığın şeyle ilgili fırsatlar karşına çıksın. Bu yüzden sen sonuca odaklan, sebepler karşına çıkacaktır. RAS'ı sürekli aktive bir hale getirmek için hedeflerini ve amacını net bir şekilde yazıya dökebilirsin. Hedeflerini yazılı olarak görmek, hissetmek, düşünme sürecine dahil olmak RAS aktivasyonunu tetikler ve harekete geçmesini sağlar. Yazıya döktüğün hedeflerini sürekli görebileceğin bir yerde tut. Hayal gücünü devreye sok, hedeflerini görselleştirirsen RAS daha yüksek seviyede çalışmaya başlar. Araştırmalar, beynin gerçeklik ile hayali gerçeklik arasında ayrım yapmadığını kanıtlamıştır. Bu yüzden istediğin şeyi, hedeflerini zihninde resmet. Beyin bunun gerçek olduğuna inanmaya başlar ve sonunda hayal ettiğin şeyi oluşturmak için harekete geçmeni sağlar. Dolayısıyla hedef başarıya dönüşür. RAS'ı sürekli aktive etmek için telefonunu da kullanabilirsin. Hepimiz gün içinde telefonu defalarca açıp kapatıyoruz. Telefonun ana ekranına ve kilit ekranına seni motive edecek bir resim koyabilir veya bir söz yazabilirsin. Böylece telefonu her açıp kapattığında RAS aktivasyonunu tetiklemiş olursun. Mesela benim telefonumun ana ekranında hedeflerim yazar ve kilit ekranında ise yapabilirsin, her şey mümkün yazar. Bu RAS'ı sürekli aktive etmek için en iyi yol, mutlaka sen de yap. Unutma, süreklilik başarıyı getirir. Birkaç kez deneyip yok olmayacak gibi bir şüpheye düşersen hiçbir şey olmaz. Birkaç çalışmayla sonuç almadığında şöyle düşün. Bir anahtar var elinde. Bir kapıyı açmaya çalıştığın an anahtarı bir defa çevirdiğinde içeri girecekmişsin gibi düşündüğünde bu olmaz. O anahtarı defalarca çevirmen lazım ki sende var olan beynin mucizevi sistemlerini aktive edip kullanabilesin ve sonunda hayatın sana sunacağı güzelliklerinden faydalanmak mümkün olabilsin. Anahtarı bir defa çevirdin ve yok olmuyor deyip vazgeçersen, devamlılığı sağlamazsan şu an içinde bulunduğun hayatı kabullenmiş olursun. Başarıya dönüşen bir hedef belirlemek için plan yap. Bu, alışkanlık edinmeni kolaylaştırır. Bu, nereye ve neye odaklanacağını, eylemlerinin nasıl olacağını belirler. Zihnini bir tarla gibi düşün. Domates ekip salatalık alamazsın. Karpuz tohumu ekip kavun alamazsın. Ektiğin şey neyse onu biçersin. Bu yüzden hayatınla ilgili değişmesini istediğin, çoğalmasını istediğin şeye odaklan. Alışkanlık edinmek ve edinmek istediğin yeteneğe odaklan ve o yönde eylemler yap. Hedeflerini ve görmek istediğin değişimi hayal et. Sen sonuçları gözünde canlandır, sebepler karşına çıkacaktır. Neyi istiyorsan yazıya dök, telefonun duvar kağıdına bu yönde bir resim ve yazı koy. Azimle, sabırla ve büyük bir farkındalıkla bunları yap. Bunlar zamanla hayatının bir parçası haline gelerek alışkanlık olacak. Çekim yasasının bilimsel temeldeki mucizevi açıklaması olan retiküler aktivasyon sistemini sürekli aktive halde tut. Bunu şüphe duymadan, acaba demeden ve sorgulamadan yapmalısın. Gelecekte olmak istediğin kişi, nasıl bir modda olacağın senin elinde. Hedeflerin ve dileklerin neyle ilgiliyse her gün ona odaklan. İyi, verimli ve pozitif bir hayat sürdürmek istiyorsan verimli, iyi ve pozitif olmaya odaklan. Odaklan ki hayatının her alanında bunlarla ilgili şeyler karşına çıksın. Odaklan ki bunlarla ilgili fırsatlar karşına çıksın. Sen sonuca odaklan, her şey doğru zamanda hayatına gelecektir. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Daha fazla video yapmam için Düşünen İnsan X kanalına abone ol ve bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.